Dijital diş hekimliği ağız içi tarayıcılar vasıtasıyla artık klasik ölçülerden bizi kurtarıp bu optik tarayıcılara geçirdi. Dijital diş hekimliği sayesinde artık insanın hata payı azaldı ve mikronlar düzeyinde uyumlarla mikron yanılma paylarıyla çalışmaya başladık. Sistemler hata payını şu şekilde de azaltıyor. Eğer bir aşamada bir sıkıntı görürse bir kesimde sizi uyarı veriyor ve bir sonraki aşamaya geçmenize izin vermiyor. Bu da hekimlerin daha özverili, daha dikkatli çalışmasına olanak sağlıyor. Dijital ölçüler sayesinde ağız içi taramaları ve fotoğrafları birleştirerek dijital gülüş tasarımını yapabiliyoruz. Bu da hastalarımıza daha başlangıçtan sonuç için bir ön izlenim sağlıyor ve tatmin edici sonuçlara bu şekilde hastamızla beraber tasarımda müdahalelerde bulunarak daha kısa bir sürede daha güzel, daha kişiye özel bir üretim süreci sağlamış oluyoruz. Ağız içi tarayıcıların bir avantajı mide bulantısı olan hastalarımızda bu bulantı refleksinin önüne geçiyor. Bu gördüğünüz küçük başlık sayesinde ağızda dişlerin etrafında dolandırarak ölçüyü alabiliyoruz. Klasik kaşıklardan bizi kurtarmış oluyor. Bunun dışında üretim hızı. Burada ağız içi tarayıcıyla taradığımız ölçüyü internet ortamında laboratuvara gönderip dijital bir tasarım üzerinde hızlıca hastamızla beraber karar verip direkt üretime geçebiliyoruz. Burada taradığımız ölçüler ve dijital tasarımımız kazıyıcı cihazlar sayesinde CAD/CAM dediğimiz kısa sürelerde bizim elimize ulaşmış ve bizim hastamıza uygulamış oluyoruz. Dijital diş hekimliği dijital bir ölçüyle başlıyor. Daha sonrasında dijital bir tasarım ve en sonunda geliştirilmiş makineler yardımıyla, kazıma cihazlarıyla üretim. Gördüğünüz cihaz bilgisayar ortamında yaptığımız tasarımın saatler içerisinde bir full ağzın üretimini sağlıyor. Diş başı yaklaşık 15-20 dakika gibi bir üretim süresi var. Daha sonrasında bu cihazdan çıktıktan sonra fırınlara girerek dişiniz pişiyor ve hastanın ağzına takılmaya hazır hale geliyor. Dijital diş hekimliği günümüzde oldukça yaygınlaşmaya ve gelişmeye başladı. Bu sistemler bizlerin ellerini çok kuvvetlendiriyor. Eskiye göre artık laboratuvarla çalışmamız çok daha ortak ilerliyor. Hastamızı da bu süreçlere dahil edebiliyoruz. Bilgisayar programları sayesinde tasarım artık hastanın da katıldığı bir süreç haline geldi. Dijital diş hekimliğinde ağız içi tarayıcılarla aldığımız ölçülerle neler yapabiliyoruz diye sorarsanız birçok restorasyonu yapabiliyoruz. İşte inlay, onlay, kron, köprü, implant üstü protez, hatta klasik total damakları bile günümüzde dijital diş hekimliğinde yapmak mümkün. Burada taradığımız bir hastamızın ölçüsü var, ağız içi ölçüsü. Gördüğünüz gibi sadece yarım çenesini taramışız, bize ihtiyaç olan bölgeyi. Burada alt çeneyi, üst çeneyi görebiliyoruz. Bakın burada tek bir onlay işimiz var. Bunun ölçüsü alınmış. Bu dijital olarak tasarlanacak ve üretime geçirilecek. Avantajlarımızdan biri de nedir? Bakın burada bir dişe onlay yapmak için restorasyon yapmışız. Ağız içi tarayıcıyla taradık ve ben artık yaptığım işin her yerini en ince detayına kadar arkasını, içini, dışını daha da yakınlaştırıp ya da daha da uzaklaştırıp görebiliyorum. Bu da bana yaptığım işi kontrol etmeyi sağlıyor. Ağız içi tarayıcıların bir diğer avantajı ise hastamıza tedavi planını anlatırken ağız durumunu bu şekilde beraber inceleyip bakabiliyoruz. Sıkıntılı eski işlerini ya da dişlerindeki problemleri, çürükleri bu şekilde hastamıza program üstünden anlatabilmemize olanak sağlıyor. Ağız içi tarayıcımıza dijital gülüş tasarımımızı yapmak üzere hastamızın fotoğraflarını attık. Burada formlarını ayarlayıp bir sonraki ekranda seçtiğimiz dişlere göre gülüş tasarımımızı gerçekleştireceğiz.